Şu grafik üzerinden gidelim mi? En çok konuşulan komplo teorisi. Evet, bu benim savunduğum teori. Öyle mi diyorsun? Alırım bak buraya. Şimdi bir komplo teorisi, bir de 3 soru üzerinden gidelim. Hadi biraz kafa yoralım istiyorum. Plan Trump'ı öldürmek ve Biden'ın çekilmesini sağlamaktı. Trump ölmedi ama çok gerçekten ölümden döndü. Ölüm onu teğet geçti. Biden çekildi. Şimdi böylelikle Trump'ın ve Biden'ın olmadığı bir ABD dizayn etmek istediler. Bunun üstünde çok duruluyor. Şimdi 3 soru. 1. Trump'ı vuran ve Biden'ı saf dışı bırakan aynı el mi? Trump'ı yeniden öldürmeye çalışabilirler mi? 3. Trump'sız ve Biden'sız ABD isteyenlerin nihai amacı ne? Zafer Şahin. Abdülkadir Selvi tahtaya. Hadi şu komplolar üzerine biraz kafa yoralım. Bu arada izleyicilerimiz okul de numaran kafa neydi yorsun abi? istiyorum. Lisede okul numaran neydi? Vallahi ben liseyi Ama okuyalı... ya komplo momplo diyoruz ama yani bunların hepsi şeyde gerçekte Aynen olma öyle. ihtimali de var ya. Bu arada akıl çemberi etiketiyle kıymetli izleyicilerimiz, siz de bize yazın. Yorumunuz nedir? Ne düşünüyorsunuz? Önce Trump öldürmek isteyen bir el oldu. Trump ölmedi. Biden'ın çekilmesini sağlamak istediler. Biden çekildi ki veda mektubunda bayağı gönülsüzüm ben yani falan şeklinde aslında mektubu da Fulya bak, anladığımız bu kadarıyla. soruların tamamının cevabı ve bu tezin doğruluğunun cevabı bence NATO'nun son zirvesindeki sonuç bildirgesine bakarak görülebilir. Orada Ukrayna'daki savaşı derinleştirme kararı aldılar. Resmen orada bir savaş narası atılıyor orada. Dünyayı işte bir tarafta NATO, diğer tarafta hedef ülke, düşman ülke Rusya, Çin şeklinde sıraladılar. Ve bu düzenin devamının ancak kendi düzenlerinin devamını garanti edeceğini dünyaya ilan ettiler. Peki bu düzenin devam etmesi için ne olması lazım? O sistemin başındaki adamın onlara uygun biri olması lazım. Bu an itibariyle Biden'dı ama Biden'ın yaşı ve sağlık problemleri bunu imkansız kılıyordu. Ve Biden'ı bir şekilde işte sağlık gerekçesiyle ya da istifaya çekilmeye mecbur bıraktılar. Evet. Çünkü Trump gümbür gümbür geliyordu. Dolayısıyla Trump'ı hukuken engellemeye çalıştılar mı? Çalıştılar. Başarılı olabildiler mi? Olamadılar. Demokratik mekanizmada seçilmesine engel olmaya çalıştılar mı? Oldular. Yine başarılı olamadılar. Şimdi ne kalıyor geriye? Bu adamı nasıl tasfiye edeceksin? Öldüreceksin. Öldürelim. Onu da denediler. Şimdi şu söyleniyor. Efendim öldürmek isteselerdi öldürürlerdi. Öldüremedi işte. Yani öldüremedi adam. Yani an itibariyle saliselik bir farkla başını çevirdi. Evet. Ve kurşun, şimdi bak, hiçbir senaryo bu kadar gerçekçi olamaz. Evet. Sen bir adamı kafasına keskin nişancı Yok hedef öyle bir alacak keskin nişancı ve yani. onu kulağından vuracak. Var mı böyle bir gerçekten nişancı var mıdır ya şuradan Ki şu şekilde ya? zaten Trump bunu bildiği için o hani ertesi gün ilk kameralar karşısına çıktığındaki o yüz ifadesi işin ne kadar ciddi olduğunu, öldürülmek istendiğini o da biliyor. Kendisine ve şunu düşünüyor muhtemelen. Ben bundan sonra devam etsem bile, Amerikan başkanı seçilsem bile bana çizilen istikamette kalmam isteniyor mesajını orada aldı. Biden'ı, Trump'ı saf dışı edemeyince Biden'ı zaten işte Tanrı isterse demişti Biden'da. Tanrı istedi gibi gösterdiler. Bir sağlık problemi ortaya çıktı ve çekilmeye mecbur bıraktılar. Çünkü bu savaşın devam etmesi lazım. Rusya-Çin ikilisinin dünyanın geri kalanına bir düşman gibi gösterilmesi lazım. Bu örneği sık sık veriyoruz. Duvar yıkıldığında Glasgow'da galiba İskoçya'da bir NATO zirvesi var. Dönemin İngiliz Başbakanı Thatcher diyor ki Sovyetler Birliği yıkıldı. Bize şimdi yeni bir düşman lazım. Çünkü bir düşmanın olmazsa bir düzenin devam etme imkanı yok. O düşmanı o zaman İslamiyet olarak gösterdiler. Bütün Müslümanları terörist gibi göstermeye çalıştıkları bir 30-40 yıl yaşadık biz. 30 yıl yaşadık. Şimdi yeniden Sovyetler Birliği'nin yerine onun devamı olan Rusya'yı koyuyorlar. Buna Çin'e ekliyorlar. Trump bunun tam tersini söylüyor. Trump diyor ki ya bu Zelenski diyor büyük bir diyor pazarlamacı diyor, sahtekar demeye getiriyor. Ne zaman gelse 60 milyar dolarımızı alıyor diyor. Zelenski'ye topraklarının 1/4'ünü Ruslara bırakmasını tavsiye ediyor. Şu NATO zirvesinde ortaya konulan konseptin tamamen zıttı bir
dış politika takip edeceğinin işaretlerini veriyor. Dolayısıyla böyle bir adamı da istemezler. Her ikisini birden tasfiye etmek istemeleri bence çok normaldi. Peki Trump ölseydi Biden yine çekilir miydi? Bence yine çekilirdi. Yani çektirirler miydi daha doğrusu? Bence yine çekilir. Kısa cevap. Ne düşünüyorsunuz? Çekilecekti o. Bununla Trump gitmeyecek. öyle mi? Trump Evet, ya, ölseydi de aynen yine öyle. Burak Ya Hocam gitmeyeceği belli. Biden Kavga çekildi, Trump öldü. Yerlerine kim geçer? kim geçecek? Evet. Kamala ile J.D. Vance. Farklı mı? değil. Değil. Hayır, en azından Biden alay konusu. Hayır şunu Yoksa söylüyorum. bunlar Trump'ı olmaz. vuranla Biden'ı kestim mi? Kusuruma bakma. Estağfurullah. Yok. Biden'ı vuranla Biden'ı saf dışı bırakan aynı el mi diyoruz ya? Aynı el. Amaç ne? Aynı el mi? İşte hiç değil. Niye? Deli mi adamlar? Yerlerine daha beteri geliyor. Ya bakın bazen bunları derin derin anlatıyorum. Belki anlatmamak lazım bu kadar ama J.D. Vance dediğiniz adam var ya. Trump'ı mumla arar birçok demokrat. Trump'ı mumla ararsınız. Adam tam hilbili ya. Bir şey adam. O MAGA felsefesinin şeyi. Hamil gerillası. Kamala Harris Biden'dan daha solda. Şimdi herkes şunu düşünsün. Bu adamın sağlık durumu hiç iyi değildi. Neden aday yapıldı? 2016'da 8 yıllık başkanın başkan yardımcılığını yapmış ve bu adam aday olmadı. 4 sene sonra niye yapıldı? Niye? Yani Trump'la Biden'ı vuran aynı el mi? Hayır değil. Trump yeniden öldürmeye çalışırlar mı? Amerika'da her gün çoluk çocuk öldürüyorlar okul basıp. Her gün öldürmeye kalkabilirler. Ama yani o Özür kadar belalı, affedersiniz yani. armut gibi hayatının en büyük rezaletiyle gizli servis bir daha bu korkuyla karşılaşmaz. Trump'sız Biden'sız ABD'yi isteyenlerin amacı ne? Bence bir amacı yok çünkü onlarsız Amerika olmaz. Onların juniorları geliyor. Bu kadar. Ama şu var, yani benim bu konularda söylemek istediğim iki nokta var. Bir, bakın 13 Temmuz Trump'a suikast girişimi. 8 gün sonra 21 Temmuz Biden'ın çekilme kararını açıklaması. Yani hiçbir komplo teorisine gerek yok. Belli ki bir müesses nizam mevcut politikalar, yani savaş politikalarının devam etmesi konusunda çok kararlı. Gerekirse hani bu seçim neye döndü? Ölümüne Trump seçilsin diyenler var. Ölümüne Trump engellesin diyenler var. Ölümüne Trump engellesin diyenler şu ana kadar işte Trump'ı hapsetmek gibi, yargılamak gibi, suikaste girişimde bulunmak gibi şeylerle engelleyemediler. Tam tersine o müdahaleler zaten mühendislik işleri ters teper. Trump'ı büyüttü. Şimdi baktılar ki mevcut politikaların, yani savaş politikalarının devamı tehlikeye düşüyor. O zaman ne yaptılar? Bir oyuncu değiştirdiler kurguyu bozmak için. Kurguyu bozmak için de değiştirdikleri oyuncu Biden politikalarını devam ettirecek onun bir yardımcısı. Kamala Harris'i getirdiler. Fakat daha Harris'in performansını görmedik. Daha çıkacak meydanlara. Eğer bir parlak bir şey, yani Daha halka başkan hitap yardımcılığı edecek. zayıftı ama burada iyi bir performans ortaya korsa daha suikast hiçbir şey olmaz. Peki. Nasıl olsa kazanıyor. Ama Ama burada olmazsa Abdülkadir- ondan sonra her iş Yunus tehlikede. geliyorum. Zafer Hocam. Abdülkadir abiye bir ek, bir de belki Yunus'a soru. Aslında Kamala iki konuda galiba, bir bu Meksika'dan gelen göç dalgası ve bir de kürtaj meselesinde iyi bir sınav veremedi diye Evet. bu geride kalan 4 yılda Amerikan kamuoyunda tartışıldı. Öyle olmadı mı Yunus? Yani sanki hani çok da öne çıkamadı bu iki konuda. İlk geldiğinde Biden, Kamala Harris'e şöyle bir görev verdi. Onu göç krizi çarı yaptı. Dedi ki göç krizi sende. Ve o göç krizi onda olmasına rağmen inisiyatif almadı. Hatta şu an bile hala dalga geçilen bir röportajı vardır. Ünlü bir televizyon kanalında. Şöyle soruyor muhabir. Diyor ki sınıra neden gitmediniz? Gidiyoruz, gittik diyor. Hayır gitmediniz diyor. Sonra Kamala Harris de diyor ki Avrupa'ya da gitmedim. Mesela bu hala döndürülür bu klip. Yani bu verdiği cevap. O konuda mesela ciddi savsakladı, ciddi bocaladı. Ama orada mesela öne çıksaydı şu an 3,5 yıl sonra Amerikan halkının ilk 3 gündeminden biri göç krizi. Tabii. İllegal göç. Ondan dolayı orada öne çıkabilseydi belki de bu noktaya gelmeyecekti. Yani orada bir artı puan kazandıracaktı. Bu Bir de arada İzinle Fulya şu Aha. senin
Yunus teoriler konusunda birkaç şey söyleyeceğim. Buyurun. aynen geliyorum ona da izleyicilerimiz epey mesaj atmışlar. Komplo işi bayağı bir dikkat çekti anladığım kadarıyla. Biz komplo severiz. Bak aynen bir Bize izleyicimiz komployla ne gel. demiş biliyor musun? Amerikalılar gibiyiz. Özgür Bey demiş ki ya Biden öldüyse kaç gündür gözükmüyor dendi. Yunus sana söylüyor. İmza da başka. Gelecek programı da belli değil. Sen dedin ya yarın boş, öbürsü Evet. gün boş, bu hafta program Hatta boş. yarın Netanyahu hadi öldüyse görüşmesi bu adam gerçekleşmeyecek diyorlar. gibi. Ölmüş Yani olabilir yarın mi Netanyahu Biden? ile görüşmeyecek gibi son bilgilere göre. Normalde pazartesi bugündü. Yarın ertelendi, yarın da ertelenecek gibi duruyor Netanyahu ile görüşme. Biden 5 gündür ortada yok. Yarın 6 olacak. Siz hocam komplo bilmiyorum. gerçek Yani olabilir ortaya ha, çıkması ölmüş, lazım. ölmüş olmasın. Olabilir, o imza pek hayra alamet O değil. imza da bak farklı Yunus. Bak kaç gündür ortada yok Ama adam. Fulya bak şunu atlamayalım. Mevzu sadece burada artık Amerikan başkanlık seçimi olmaktan da çıktı. Bütün dünya bu seçimi bekliyor. Evet. Yani Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını hatırla. Macaristan'da Orban'ın açıklamalarını hatırla. Ukrayna meselesi öyle. Hatta gel bize bak 2018 yılında Biden daha başkan seçilmemişti. Biliyorsun Türkiye'yi ve bizim Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir açıklaması vardır. Ne demişti? Onu bir şekilde yola getirmeliyiz, değil mi? Dersini vermeliyiz anlamında, tam olarak ifade bu değil. Ne yapacağız demişti? Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz demişti. Yani mesele aslında Amerikan başkanlık seçimlerinin daha ötesinde. Dünya politikalarına birçok coğrafyada yön verecek kararlar bu başkanın kim olacağına göre de şekillenecek. Dünya bu seçimi bekliyor. Tabii. Dolayısıyla bu Abdülkadir abinin müesses nizam diye tarif ettiği yapı işini şansa bırakmak istemeyebilir. Mevcut sistemin devamını Kamala gibi bence kolay idare edilebilir biriyle sürdürmek isteyebilirler. Trump gibi bir çılgın yerine. Bunun için de bunu gerçekleştirmiş olabilirler. Bu komplo teorisini destekleyecek ayrıntılar olarak görüyorum ben. Peki Yunus, şimdi bir şey şu komplo meselesine lütfen değinmeni isteyeceğim ve sorular üzerinden de tek tek gidelim. Bu en çok konuşulan komplo teorisi hakkındaki yorumun nedir? Şimdi 2 tane açıklama söyleyeceğim aynı kişiden. Tamam. Şubat 2024, 5 ay önce Nikki Haley, ABD'nin eski BM Büyükelçisi, ciddi neokon, yani gerçekten de tam olarak İran'ı vuralım, dümdüz edelim, Gazze'yi dümdüz edelim diyen isimlerden hatırlayacaklar izleyicilerimiz, özellikle yakın tarihten. Bu kişi Trump'a karşı yarışmıştı. Daha sonra başarısız olmuştu ciddi anlamda ve Trump'ın lehine çekilmişti. Hatta Trump'ın lehine çekilmesi de çok yakın zamanda oldu. Bayağı da bekledi. Yani birkaç hafta önce Trump'ın lehine çekildi. Şimdi Nikki Haley Şubat'ta şöyle dedi. Eğer Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump olursa Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanı Kamala Harris olacak. Bu bir. İki, dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanı kadın olacak. Ya ben ya da Kamala Harris. Şimdi bu iki açıklamayı bir kenarda tutalım. Bir de şöyle, Burak Hocam aslında söyledi J.D. Vance diye ama şöyle 13'ünde öldürselerdi Burak Hocam 15'inde açıklanmıştı J.D. Vance. Yani Vance'e açıklama vakti olmayacaktı Trump'ın. Yani o da gündeme gelmiş olmayacaktı. Şimdi aklıma şu geliyor benim. O noktada kampanyasını donduran kaç isim var? Haley var, Vivek var, DeSantis var. Bunların arasından acaba Şubat'ta öngördüğü gibi Kamala Harris ve Nikki Haley sıyrılır mıydı? Çünkü daha 5 ay öncesinden bunu söyledi. Burada şöyle bir belki o düşünceyi eğlendirebiliriz, bu 1'i ve 3'ü. Nikki Haley'nin de aklında acaba bu mu var? Diyor ki eğer Trump bizim başkan adayımız olursa bir sonraki başkanımız Kamala Harris olacak diyor açık açık. Burada şayet 13'ünde Trump ölseydi, 2 santim diyor ya doktoru, 2 santim yana gelseydi, Trump öldürülseydi Cumhuriyetçi Parti'nin adayı kim olacaktı? Nikki Haley mesela en önde gelen isimlerden biri olacaktı. Ve diğer tarafta da Biden zaten el çektirilecekti. Bunu 27 Haziran'dan beri görüyoruz, duyuyoruz ve kendimiz de söyledik. Hatta Aralık'ta bile söyledik. Diğer tarafta da Kamala Harris ön plana çıkacaktı. Yani tıpkı Haley'nin dediği gibi ABD'nin bir sonraki başkanı kadın olacaktı ve büyük ihtimalle de Kamala Harris olacaktı. Şimdi bu noktada
ikisini bir niye istemiyor olabilir? Belli bir güç varsa, böyle bir yerleşik düzen varsa niye istemiyor olabilir? Bir, Trump'ı zaten kesinlikle istemiyorlar. Onu biliyoruz. Yani Trump'ın istenmemesi, hatta bazı perspektiften bakınca normal tabii ki de, yani devletin böyle birini tepede istememesi normal diyebilirsiniz. Biden'ın istenmeme sebebi ise, bunu sürekli yatırmıştık masaya. Biden çünkü demokratların ve bu işte tırnak içinde yerleşik düzenin sistemi kontrol etmeye devam etmesine bir tehdit haline gelmişti. Anketler çok kötüydü. Kazanamayacağı gün gibi ortadaydı ve Trump'ın en kolay mağlup edebileceği aday Biden haline gelmişti. Bu noktada Biden'ın tasfiye edilmesi artık elzem bir hal almıştı. Ondan dolayı kenara çektirildi. Yani 27 Haziran'da düğmeye basan medya bilmiyor muydu 5 ay önce? Bilmiyor muydu 10 ay önce Biden'ın bu halde olduğunu? Biden bir günde bu noktaya gelmedi ki, ya da şey demedik. Ya adama bak ne çabuk çöktü demedik. Zaten belliydi bu noktada olduğu. Ondan dolayı 27 Haziran'da basılan düğmenin sebebi, yani George Clooney mesela yazı yazdı. Ne alaka ya? George Clooney'e niye yazı yazdırıyor New York Times? Yani bağışçılara niye yazı yazdırıyor? Bu bütün Biden'ı övenler, çok zinde, turp gibi, zihni çok aslında iyi çalışıyor diyen bu gazeteciler, sözde Amerikalılar niye bir anda değişti? Çünkü Demokrat Parti'nin seçilme şansına, kontrolü 4 yıl daha kendi elinde tutma şansına bir tehdit haline gelmişti. Bu kadar basit. Ondan dolayı zaten gönderildi. Kamala Harris çok mu iyi başkan adayı olarak ya da potansiyel başkan olarak? Hayır. Ama Biden kadar kötü görünmeyecek ve ölü toprağı olmayacak. Benim hani okumam bu Fulya. Sen yani epey önemli şeylerden bahsettin Yunus. Yani sana göre bu komplo falan değil aslında yani. Ya şöyle, yani komplodan bahsettiğimiz ne, onu da aslında konuşmak lazım. Şimdi bu ülkede ben hani belki de gülüp geçerdim. Onu da şimdi bir öz eleştiri yapayım. Yani Trump'ı öldürecekler. Ya yok canım, hani öldürürler mi Trump'ı Ya. diyen kesimden de. Gözümüzün önünde oldu. Oldu, Gittim evet. yerinde de gördüm. Şimdi Biden'a yapılan kampanya 27 Haziran'dan beri Burak Hoca anlattı tarihini işte. Hani bu olayın yakınına yaklaşan örnekler var ama bunun gibi bir örnek yok Amerika Birleşik Devletleri'nde. Temmuz'un ortası olmuş. Neredeyse Ağustos'a gireceğiz. Adam 14 milyon oy kazanmış. 3900 delege kazanmış ve bir anda gönderiliyor. Kimle? Medyayla, parayla, siyasetle. Yani kirli bir şekilde gönderildi Biden. Sevelim sevmeyelim. Soykırıma destek verdi. Katliama ortak oldu. Netanyahu'ya silah. Tamam, bunların hepsini bir kenara ayırın ama gözümüzle de gördüğümüz bir şey var. Başka ülkelere demokrasi götüren Amerika, başka ülkelere demokrasi öğreten Amerika, demokratik süreci aldı, çöpe attı. Tabii. Çok kolaymış 14 milyon kişinin iradesini çöpe atmak. Yani bunların hepsi yaşandı. Ondan dolayı bir komplo diyeceksek bu yaşananlara, birine kurşun sıkmak, diğerine de siyasi kurşun sıkmak, bunun adı komplo o zaman yani. Demek ki var burada, ikisini de ortadan kaldırmak isteyen birileri var demek ki. Ya da bu her şey yaşanan son 10 gündür hayatın olağan akışına uygun diyorsanız da yapacak bir şey yok. O da bir okumadır yani, ona da saygı duyarım ama bana hiç normal gelmiyor şu 10 gündür yaşananlar. Yani Yunus Paksoy, bu çok şaşırtıcı olmaması gerekir. Sen de biliyorsun, burada 10 Amerikan başkanı suikaste maruz kalmış. Bir kısmı suikast sonucu hayatını kaybetmiş. Ve bunlar hiç sıradan başkanlarda değil. Yani Amerikan politikasında özellikle müesses nizamına ters düşenler tasfiye edilmiş. Bakın mesela çok üzerinde durulmadı ama Ecevit'in bizde tasfiye süreci de aynı sağlık, yaşlılık süreçleriyle Amerika'nın geçmişinde bu suikastler var. Ölenler, Tabii. sağ kurtulanlar var ama zannediyorum 42 yıl sonra mı Yunus Amerika'nın başına böyle bir şey geliyor? 43, 43. 81, Şöyle, 2024. yani Amerika'da savaş politikaları konusunda o derin Amerika o kadar kararlı ki gerekirse buna engel olacak. Şimdi Trump neyle ön plana çıktı? Bir ekonomi. Tamam, ekonomi onun seçim kazandır. Ama ne dedi? Ben bu savaşı bitireceğim dedi. Rusya-Ukrayna savaşı. Orta Doğu'ya dedi 9 trilyon dolar gömdük dedi. Bunu dedi Amerikan halkının cebinden çıktı. Bunu bitireceğim. Evet. Ama Amerika'da biliyoruz ki derin Amerika savaşlar üzerinden dünyayı dizayn ediyor. Ve bu süreç içerisinde en büyük gelişmeyi de silah sanayi yaptı. Derin Amerika Onlar bunu savaşı bırakmak sevmeyen istemiyor. bir lideri de sevmiyor. Tabii ki, yani politikalarını temelden değiştirmeye kalkışacak kim olursa olsun, gerekirse
suikaste gerekirse başka yöntemlerde ortadan kalıyor. Bakın mesela ben bir cümle üzerinde diyorum. Ecevit'in sağlık sorunları falan ortaya çıktı. Niye ortaya çıktı? Ecevit Amerika'nın Irak işgaline karşı çıkıyordu, engeldi ve bir şekilde tasfiye edildi. Ne oldu? Hastaneye yattı. İşte ondan sonra sağlığı her zamankinden daha geriye gitti ve bir şekilde de tasfiye etti. Yani sadece Amerika'da değil, başka yerlerde de. Şimdi Amerika'da 51 ülkede darbe yaptı deniliyor. Bu darbeleri ne için yapıyor? Amerikan politikalarına ters düşen yönetimler olduğu zaman darbe oluyor. Şimdi 12 Mart'tan önce Çağlayangil diyor ki Amerikan Dışişleri Bakanı gelmiş. Sizinle çok konuşmak istiyor. Demirel'e. Demirel diyor ki tamam görüşelim. Geliyor diyor ki işte Afyon ekimini yasaklayacaksınız. Demirel diyor nasıl yasaklarım ya? Benim Afyon'dan adını alan bir ilim var. Isparta, Afyon, Burdur buralar Afyon'dan geçiniyor ve biz bunu uyuşturucu kullanmıyor, ilaç yapıyoruz diyor. Haşhaş. Haşhaş. Yani haşhaş ekimini yasaklayacaksınız diyor. Bir Demirel anekdotu söyleyeyim mi hazır oradayken? Büyükelçiye ve bakana Demirel diyor ki bizim ürettiğimiz haşhaş. Bizim ürettiğimiz onlara göre opium Tabii, diyorlar ya. Sizin hippilerin dişinin kovuğuna yetmez. Aynen. Şimdi çıkarken diyor ki çok büyük bir yanlış yaptı diyor. Onu sonra Çağlayangil tabii diyor ki böyle dedi. Sonra anlaşılıyor. İşte haşhaş ekimine karşı çıktı. Demirel'i tasfiye ettiler 12 Mart'ta. Yani Amerika kendi politikalarına ters düşen dünyadaki liderleri de tasfiye ediyor. Kendi içindekileri de tasfiye ediyor. Ve Biden bu politikaları evet siyaseten kazanıp götüremeyeceği ortaya çıktı. Ama Amerikan müesses nizamının böyle bu işi şansa bırakacak şeyi yoktur. Yani Biden yaşlı, hasta, unutkan, kendi şey yapıyor, bu seçimi kaybeder. Bizim politikalarımız zarara girer. Biden'ın şahsı değil, orada uyguladığı politikalar esaslı ve onu da tasfiye etti. Madem filmi 70'lere kadar sardı Abdülkadir abi. İstersen 50'ye kadar sarabilirim. O zaman Ecevit'i de hatırlamak şart. 12 Eylül 80 darbesi öncesinde de Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı gözetleyebilmek için casus uçaklarını Türkiye'den havalandırmayı talep ediyor, istiyor ve buna biz izin vermiyoruz o dönemde. Hatta ne ilginçtir ki Türkiye'ye gelip Ecevit'le dönemin başbakanına görüşen de Biden. Arkadaşlar baksın o fotoğrafı bulurlar. Orada genç Biden'ı görürler. Yani Biden dediğiniz adam 1978-79 yıllarında Amerikan devletinin önemli figürlerinden bir tanesi. O zaman Ecevit onu kabul etmediği için Türkiye 12 Eylül 1980 darbesine koşar adım gidiyor. Yani bizim yakın tarihimizin darbeler tarihi olması ne zaman ki biz ABD ile ters düşmüşüz, bu bölgede onların çıkarlarına aykırı, kendi çıkarlarımızı önceleyen bir politika takip etmeye başlamışız, darbe olmuş. 15 Temmuz da böyledir. 15 Temmuz'un nihai amacı da Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen o koridor terör devletine Türkiye'nin rıza göstermemesidir, izin vermemesidir. Türkiye oraya müdahale etmesin diye yine 15 Temmuz'u gerçekleştirmişlerdir. Aynı Biden'ı biz nerede gördük 15 Temmuz'da? Taraflara itidal tavsiye ederken. Taraflar dediği birisi FETÖ'cü hainler, darbeyi gerçekleştirenler, diğeri Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bak o fotoğrafı arkadaşlar bulursa Biden-Ecevit görüşmesi, hatta videosu bile var onun. İrem, onu görebilir miyiz? Vardır. Tamam, bakıyorlar. Biden-Ecevit görüşmesi. Foto da olur, videosu da varmış. Bir bakıyor arkadaşlarım. İsmail Dükel, size söz vermedim. Siz bu konuşulan komplo teorisi üzerine ne düşünüyorsunuz? Ve Trump'sız, Biden'sız ABD dizaynına mı gidiliyor? Bu el hangi el? Nasıl yorumlarsınız? Yani Trump biraz daha aykırı söylemleriyle gündeme geldi. Ama son noktada baktığınızda İsrail-Filistin olayına nasıl baktığını hepimiz biliyoruz. Savaşı bitireceğim diyor öbür tarafta. Yani onunla ilgili çok bir somut adımını ya da çok somut net söylemlerini duymadık.
Kalktı Suriye muhabbetini yaptı biliyorsunuz. Orada da aynı şeyler oldu. Dolayısıyla hani bir parça müesses nizamın aykırı sözler söylese bile günün sonunda eğer seçilirse o çizgide politika üretecektir. Değişen bir şey Bu olmuyor. da doğru. Evet. Yani değişen bir şey olmayacak. Yani ne denirse onu söyleyecekler. Yani siz böyle hani tribünlere yapılan o alanlarda yapılan konuşmalara değil, yani eylemlere bakarak sonuca varmanız gerekiyor. Trump'ın da eylemleri bundan önceki ABD başkanlarından farklı olmayacak. Biden'ı zaten tanıyoruz, biliyoruz. Onunla da alakalı bir durum yok. Sadece burada o Amerika'nın içi sorunsuz birisini istedi. Yani ya hakikaten arkadaş şu işi yapalım. Hani sen de imzala önüne gelirse sorun da çıkartma. Trump'ta bazı arızalar çıkacaktı. Özellikle ilk belki 1 yıl, 1,5 yıl. Ama Amerika'nın da tırnak içinde kendi hesabına göre çok da vakti yok. Yani kaybedecek vakti yok. Dolayısıyla Trump yani müesses nizamın istemediği bir isim olarak kaldı. Her şeye rağmen, bak her şeye rağmen seçilirse Trump Biden'dan farklı bir başkan olmayacak. Aynı şeyleri yapacak. Aynı politikaları güdecek. Biden'sız yani Biden'sız Kamala Harris var yani aynı şey. Yani Biden gidince onun o zihniyette olan, o anlayışlı olan başkaları da gelip oturacak nihayetinde. Ben burada yani tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendi memleketimden bakarım olaya. Amerika hep zarardır. Amerika ile ne zaman bir iş tutmaya kalksan hep yani burnun pislikten çıkmamıştır. Yani umarım hani daha akıllı bir ABD politikasıyla önümüzdeki süreci götürürüz. Hükümetin kim olduğunun bir önemi yoktur. Yani burada Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hükümetin adının bir önemi yok. Hangi parti olduğunun bir önemi yok. Önemli olan doğru bir devlet politikasıyla Amerika'yla doğru ilişkileri kurmak gerekir. Hep veren olmaz. Bugüne kadar hep böyle geldi. Böyle gitmez inşallah. Ben sadece bu tarafa bakıyorum.